kanallar ülkesi Venedik'e hoş geldiniz. Evet, sisli bir havada sonunda Vaporetto'dayız. İnşallah doğru söylüyorumdur. Şu an Venedik'e doğru gidiyoruz. Burada bile manzara muazzam, sisli olmasına rağmen çok güzel. Venedik'teyiz. Şu gördüğünüz ahşap kazıkların üzerine kurulmuş bir ülke burası. Gerçekten burası bataklıkmış. Burada sadece çamur varmış. Cermenlerden kaçmak için İtalyanlar buraya gelmişler ve bu ağaçları çakmaya başlamışlar. Bu ağaçlar suyu yiyince taştan sert olmaya başlamış ve milyonlarca bu şekilde ağaç ekleye yaklaşık 113 adadan oluşan bir Venedik düklüğü kurmuşlar. Ağacın ismini daha sonra bakar bir yerlere yazarım. Venedik'in bir diğer özelliği de burada arabalar yerine gondollar, tekneler, sandallar geziyor. Say cheese! Ama doğruyu söylemek gerekirse burada yaşamak istemezdim yani. Evet, gezmek, görmek için muazzam güzel. Ama uzun süre böyle bir yerde yaşamak gerçekten çok zor. Çünkü izlediğimiz videolarda yani ambulans, cenaze hizmetleri, onlar bile hep deniz taşımasıyla hani her şey çok zor. Ama gezmek için muazzam bir yer. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Yani hava sisli olmasına rağmen yine de büyüleyici. Yani öğrendiğimiz kadarıyla bu evlerin dışlarına hiçbir şekilde bir yenileme, değiştirme yapamıyorsun. Ama içlerinin çok güzel olduğu söyleniyor. Ama dış yapıyı bozmamak için hiçbir şekilde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde işlem yapılmıyor. Evet, büyüleyici masalsı bir şehir burası. Evet, şu an Rialto Köprüsü'nü geçiyoruz. Bu buranın en eski köprülerinden biri. Hatta üstüne iddiaya girilmiş. Ne zaman çökecek diye. Diğer köprüler çökmüş ama bu ayakta kalmış. Bu köprünün de en ilginç hikayesi bu. İşte size Venedik. Bugün 15 Aralık 2025. Evet, demin onu anlatıyordum. Normalde bu gondollar eskiden rengarenkmiş. Herkes statüsüne göre çok şaşalı gondollar yapılıyormuş. Sonradan hepsi siyaha döndürülmüş hükümet tarafından. Evet, iniyoruz. Burası büyük kanal. En büyük kanalları burası. Ana arterleri burası. Şimdi sokak aralarını da gezeceğiz. Sizi İtalyanca bir müzik eşliğinde videoma koyayım böyle. Evet, burası daha çok o zaman için ticaret merkezi gibi. Gördüğünüz gibi o zamandan beri bu köprünün üstünde bir sürü dükkanlar var.
ufak bir ticaret merkezi gibiymiş. Ve hazırız. Venedikli olduk. Hadi bakalım şöyle geziyoruz. Evet, aslında bu maskelerin takılma sebebi o dönemde daha çok böyle hani ayıp işler yaptığında kent tanımamak için çok rahat rahat istediklerini yapabilmek için maske kullanmışlar ve bu çok yaygın olmuş ondan sonra. Herkes hani sarhoş olup ya da ne bileyim kural dışı şeyler yapabilmek için maskeyi kullanmışlar. Bu veba zamanında ise doktorlar bu uzun burunlu olan maskeleri kullanmışlar. İçine de o burun kısmına da çeşitli böyle bitkisel otlar falan koyuyorlarmış. Evet, ben de şu an maskemi taktığıma göre her şeyi yapabilirim. Beni kimse tanımaz böyle. Ama gördüğünüz gibi bütün her yer gerçekten balçık ve çamurun üstüne o gösterdiğim ahşapların çakılmasıyla üstüne beton atarak tutturulmuş. Daracıcık sokaklar, çünkü burada alan çok değerli, çok kıymetli. Bütün bu yollar daracıcık. Biliyorsunuz Venedik deyince gondol ve maske. Buranın en ünlü sembolleri bunlar. Bu görmüş olduğunuz su kuyusu önceden Venedik'te su ihtiyaçlarını yağmur sularından karşılıyorlarmış. Burada yağmur sularını biriktirip buradaki suyu kullanıyorlarmış. Artık ama tabii ki günümüzde yer altından buraya su taşınıyor. O yüzden bunlara ihtiyaç yok. O yüzden üstleri de kapatılmış. Bu gördükleriniz ne diye sorarsanız, acaba burada bir tadilat mı var, bir çalışma mı var diye sorarsanız hayır. Bunlar yağmur yağdığında bu platformlar serilip üstünden yürünüyor. Çünkü su seviyesi yükseldiği zaman tabii ki dolaşmak zorlaştığı için insanların rahat yürümeleri için konulmuş bloklar. Birçok yerde göreceğiz bu bloklarda. Çünkü bildiğiniz gibi burası deniz seviyesinin altında bir yer ve sık sık su taşkınları oluyor. O yüzden hep hazırlıklılar böyle. Burada gondollara binebiliyorsunuz. Arkadaşlar 80 euro 5 kişi beraber binip 1 saat kadar gezebiliyorsunuz. Veya 2 euroya sadece 1 dakika şu karşıdan karşıya geçiriyor. 2 euro verip o keyfi alıp bir fotoğrafta çekilebiliyorsunuz. İşte burası da Venedik'teki San Moise Kilisesi. Dış cephesiyle adeta bir güç gösterisi. 1668'de zengin Zorsi ailesi tarafından yaptırılan bu barok kilise, Tanrı'dan çok yaptıran aileyi yüceltmesiyle ünlü. Hazreti Musa'ya adanmış olsa da asıl hikaye taşlara kazınmış zenginlik ve ihtişam. İçerisi gayet sade. San Marco Kilisesi'ne gitmeden yol üzerinde. Hadi girelim.
Böyle gondol durakları var. Dediğim gibi 5 kişiyseniz 1 saat 80 euro kiralayabiliyorsunuz. Veya büyük kanalda karşıdan karşıya sizi 2 euroya geçiriyorlar. Sadece fotoğraf çekilmiş oluyorsunuz. Gondolları böyle. Evet, sonunda San Marco Meydanı'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz San Marco Bazilikası tüm ihtişamıyla duruyor. Altın Bazilika da deniyormuş buraya. Onun tam yanındaysa Dükler Sarayı var. Sol tarafımızda ise, bizim solumuzda ise de Saat Kulesi var. Saat Kulesi'nin ilginç bir hikayesini anlattın bana otobüste gülüm. Anlatır mısın? San Marco Bazilikası'nın sağ tarafında ise Saat Kulesi var. Bu Saat Kulesi'nin şöyle bir hikayesi var. İdam mahkumları ölmeden önce son kez bu saati doğru döndürüp saati gösterirlermiş. Son kez saati görüp ölüm saatleri belirlenirmiş. Şöyle bir atasözü oluşmuş bununla alakalı. İnsanlar birbirine kızdığı zaman sana son kez saati ben gösteririm derlermiş. O atasözü de buradan çıkmış. İşte burası da Dükler Sarayı. Bu sarayın en önemli özelliği şehir buradan yönetilirmiş. Burada ayrıyetten mahkemeler de varmış. Hakimler burada karar verirmiş. Ölüm fermanını verdikleri oradaki saat kulesinin oraya gönderilir. Saat son kez gösterilir. Ama hapse atılacak olanlar da son kez Ahlar Köprüsü denilen köprüden geçirilir. Venedik'in güzelliği onlara gösterilirmiş. Buranın da böyle adetleri varmış. Biz dinleyince bizler için çok güzel ama gerçekten bunu yaşayanlar için çok acı bir sahneler. Arkadaşlar işte Venedik ya. İşte Venedik. Evet. Mahkumlar buradan son kez Venedik'i görürlermiş. Venedik'in güzelliğini son kez görüp ah vah dediği köprü burası işte. Son kez Venedik görüşü. Arkadaşlar karşıda da Santa Maria del Pieta Bazilikası var. Bu bazilikanın özelliği 17. yüzyılda veba salgınından o kadar illallah etmişler, o kadar illallah etmişler ki burada San Marco Bazilikası gibi meşhur büyük bir bazilikaları olmasına rağmen o bazilikayı tekrardan inşa etmişler 17. yüzyıldan itibaren. Adına da Şükür Bazilikası demişler. Ayrıca Vivaldi uzun yıllar o kilisede müzik yapmıştı. Merhaba. Hiç yan yana görmediniz değil mi bizi? Çünkü bir o çekiyor bir ben çekiyorum. Şu an Çan Kulesi'nin çalmasını bekledim. Hazır çan çalarken size şunu söyleyeyim. Buranın en önemli özelliği Galileo teleskobunu, ilk teleskobu
burada halka tanıtmış, buradan gökyüzüne bakmış. Bu tabii ki o zamandan beri böyle kalmamış, yıkılmış. Ama Venediklilere sorarsanız onlar birebir aynısını yaptık diyorlarmış. Onlara inanalım. İşte Saat Kulesi'nin girişi. Arkadaşlar burada her yerden para alıyorlar. Haberiniz olsun. Evet, arkamda görmüş olduğunuz San Marco Bazilikası buranın en ihtişamlı yapısı. Bu bazilika buranın en eskisi ve bu alanda Napolyon için Avrupa'nın salonu. Avrupa eğer bir ev olsaydı burası salonu olurdu demiş Napolyon. O kadar beğenmiş, o kadar ihtişamlı bir yer. Bazilikanın en önemli yerlerinden birisi de şu gördüğünüz süslemeler. Süslemeler altın kaplama. Diğer ismi de bu bazilikanın Altın Bazilika, Altın Kilise diye geçiyor. Ve ayrıyetten şu görmüş olduğunuz 4 tane at var arkadaşlar. Size de İstanbul, Türkiye kokuyor mu? Evet, onlar İstanbul ve Türkiye'den getirildi. Ne zaman mı? 4. Haçlı Seferi'nde Bizans'a yardıma gelen Haçlı kuvvetleri hatırlarsanız İstanbul'u yağmalamıştı. O yağma esnasında buradaki atları buraya getirmişler, buraya koymuşlar. Ama şu anda o gördüğünüz atlar replikalar. Bunların orijinallerini içeride bir müzede saklıyorlar. Hadi şimdi şöyle bir genel bakış yapalım bütün bu meydana. Sizce de bakın solumuzda Galileo'nun kulesi, sağımızda hemen gördüğünüz gibi Saat Kulesi, meydan, Dükler Sarayı, hemen arkasında Ahlar Köprüsü, hemen önünde gördüğünüz gibi gondollar, Venedik içerisindeki ulaşımın ana arteri. Onun karşısında Azize Meryem Kilisesi. Burası evet Napolyon'a hak vermemek elde değil. Gerçekten çok güzel, çok güzel bir meydan. Umarım size o zevki, o tadı yaşatabilmişimdir. Pero al final el apartamento que vaya hasta 3 días, Gerçekten çok hoş dekore edilmiş bir dükkan Venedik'te. Çok güzel. Bana hayran hayran bak. Öyle hani sanki seni Venedik'e getirmişim. Oldu mu? Oldu işte. Ravioli, bruschetta, seafood, pasta Lazanya. ve parmesan. Ben hiç beğenmedim. İlkay'ın Navigli'de yediği lazanya çok güzeldi.
Burada böyle hamur katmanları üzerine kıymalı sos dökmüşler. Araları bomboştu. Sen de tattın. Senin Parmesan fikrin ne? peyniri çok Parmesan kaliteliydi. güzeldi. Okey. Ama sen söyle, aynı değil mi? Hamur Evet, kat ben kat oradakine hamur. 9 vermiştim. Çok güzeldi. İçi- Buradakine de 6 veririm. Evet. Sen Yani bence 5-6. Çünkü içi boş hamur, üzerine bolognese sos dökülmüş. Hani aralar boştu. Tamam, güzel bir parmesan peyniri verdiler. Ama senin makarnan ve Yavuz'unkini de hepsini tattığım için sizinkiler güzeldi. günün şanslısı yine bendim. Evet, seninki güzel Evet. deniz ürünleri zaten. Deniz ürünleri spagetti yedim. 16,5 euro ve şunu söyleyeyim, gerçekten beğendim. Tavsiye ederim. Mekan çok güzeldi. Garson biraz suratsızdı. Evet, çok ama yapmadım. gelinir mi? Gelinir ya. Ama lazanya söylenmez burada. Yok, yine de gelin demem Oğlum yani. sen söyle fikrini. Sen yediğin ravioli'yi beğendin mi? Ravioli'yi beğendin mi? Güzeldi. Senin raviolin Navigli'de yediğimizden daha iyiydi. Evet, hep bana kötüleri gerçekten denk 8 geliyor. denk geliyor. Eşime ya kötüleri denk geliyor ya eşim. Ama siz de yediniz bu ama. işte uzman olduğu için. Hayır, bak, ona uzman değil, siz de yediniz şimdi. Bu üç yemeği sen de yedin. Navigli'de doğru 3 yemeği de sen de söylüyorsun. yedin. Geri alıyorum. Şimdi Ben hepimiz usta olduğun için daha böyle bir ikisinde de hepimiz seninkini beğendik. İlk Yavuz'unkini beğendik. Üçüncü benimkini beğendik. Üçünde de aynıydı yani. Bu sadece benim fikrim değil. Üçümüzün de ortak fikri. evet. Hep yedik çünkü katılıyorum. birbirimizin yemeğinden yedik çünkü. Ama yine de Ben mekanı şanssızım güzel yani. diyorum. Gelin. Tavsiye etmem ben. Bazilika'nın arka kapısında bir tane QR kodu var. Bazilika'nın arka kapısında bir tane QR kodu var. Onu okuttuğunuzda direkt internet sitesine bağlanıyor ve oradan bilet alabiliyorsunuz. Biz de bunu yapmak istedik fakat o gün internet sitesinde arıza olduğu için giremedik. Daha önceden bilet alanlar girdi. Biz bayağı bir şanssızlık, giremedik, çok üzüldük. El sallayın bakayım. Hello. Ciao. Arkadaşlar biz böyle sokakları keşfe çıktık. Böyle bakıyoruz. Güzel bir şey bulursak size çekelim. Burası herkesin bahsettiği, önünde gondola binip resim çekilebileceğiniz o meşhur kitapçı. Birlikte giriyoruz.
Dikkat ederseniz her yerde kasalar var. Çünkü burasını defalarca su bastığı için önlem almışlar. Gördüğünüz gibi ortaya bir de gondol konulmuş. Burası çok popüler. Herkesin uğradığı Instagram'lı foto noktalarından bir tanesi. Ama tabii her zaman gibi çok soğuk olmasına rağmen kalabalık. Şimdi dikkat ederseniz hep altlarda destekler var. Çok tatlış burası. Buraya da bakın. Hadi inelim o zaman. Evet, birçok YouTube videosunda burada gondola fotoğraf çekiminden bahsetmişlerdi. Ama burayı kapatmışlar. Biz çekilemeyeceğiz gördüğünüz üzere. Her sokak ayrı bir güzel. Gerçekten hayran kalınmayacak gibi değil. Herkes ölmeden önce bir kere gelmeli bence buraya. Gerçekten çok güzel. Ama sürekli yaşaması zor bir yer bence. Çünkü bu binalardaki rutubet, bu nem muhtemelen insanları hasta ediyor olabilir. Yani bu dar sokaklar bile gerçekten çok güzel. Tarih kokuyor. Yani şu an yani tamamen eski kokuyor. Hiçbir dış cephelerinde kesinlikle bir değişme yok. Çünkü yasaklanmış. İçleri gerçekten çok modern. Ama dışarısı eskiden neyse aynı o. Bu havayı Edinburgh'da yaşamıştık. Hayran kalmıştık. Sanki orta çağda gibiydik. Burası da öyle. Ve burası zaten Avrupa için de çok önemli bir merkez. Hem ticaret açısından hem sanatsal hem tarih. Baksana bayağı yamuk. bu İtalyanların her şeyi yamuk ya. Bakar mısın? Tüm kulelerde bir eğiklik var. Tabii ki bunların zeminleri yumuşak olduğundan herhalde. Bilemiyorum. Yalnız bu sokakta çok güzel. Tersaneyi arıyoruz aslında. Ama burası çok güzel bir sokakmış. Böyle bir otelde kaldığınızı düşünsenize. Sí, he capito. Arkadaşlar tersane ararken kaybolduk. Ama kaybolduğumuza mutlu olduk. Burası nedir böyle Allah'ınızı severseniz? Bura nedir ya? Bura nedir ya bakar mısınız? Şu ileride kalesi de var. Şurada kalesi de var. Zeynep şu ileride kalesi de var. Nerede? Dikkatle bak. Ha? Dikkatle bak gördün mü kalesini? Arkada bir evet surlar gördüm. Ya burası inanılmaz güzel ya. Vallahi billahi. Oo, burası bayağı büyük bir yer ama burası herhalde kapı açık aslında. Giriliyor mu? Bir bakın bakalım. Burası
Venedik'i Akdeniz'in süper gücü yapan yer. Burası Orta Çağ için dünyanın en büyük tersanesi. Muazzam güzel. Okay, thanks. İtalyan donanmasının bayrağıymış. Burası da bir restoran. Donanmaya ait değil ama özel bir restoranmış. Bak o şeye doğru gideceğiz işte. Meydana doğru gideceğiz buradan. Bayağı da güzel sokakları gezdik bence. Harika bir gezi oldu. Baştan Milano'dan buraya 4 saate aşkın bir sürede geldik. Biraz tabii moralimiz bozuldu çok uzun sürdüğü için. Hava acayip sisliydi gelirken. Dedim orada da kötü geçecek diye günümüz, çok üzüldüm başta. Ama geldiğimiz an süper ya, çok mutluyuz. Her yer çok güzel. Her köşesi ayrı bir cennet. Şuraya bakın. Evet, hala hava biraz puslu. Ama muazzam bir manzara. İyi ki gelmişiz. Aralığın 15'i. Milano'ya göre, Milano'da hep çok güzeldi hava oradayken. Burası biraz daha soğuk. Yağmur ihtimali de vardı. Çok şükür yağmur yağmadı. O yüzden günümüz çok güzel geçti. Her sokak ayrı keyifli. Daha gezecek eminim birçok yer vardır. Gezebildiğimiz kadar gezdik. O kitapçının önünde gondola resim çekilmekten bahsediyordu herkes. Kışın kapattılar herhalde ya da bize öyle denk geldi. Kesinlikle gelmelisiniz. Hele yazın kim bilir daha keyifli olur. Ama tabii ki bu kadar rahatça gezemezsiniz. Restoranlar bayağı boştu kış olduğu için, bir de pazartesi olduğu için olabilir. Arkadaşlar biz Venedik'in en meşhur yeri olan, en büyük kara parçası sayılabilen San Marco'da gezdik. Ama bir günde ancak buralar gezilebiliyor. Siz isterseniz daha farklı adalara da gidebilirsiniz. O adalar hakkında bilgiler alabilirsiniz. Mesela Murano Adası var. Camın doğduğu yer. Cam, o kadar cam işçiliği önemliymiş ki o adadaki cam ustalarını hiçbir yere salmazlarmış. Onlar gondollara ve kayıklara binemezmiş, yasakmış. Başkalarını öğretmesin diye. Murano Adası yine sisler içerisinde çok büyük bataklık olduğu için bütün evler ayrı renkteymiş. Bunun sebebi, rengarenk olmasının sebebi siste balıkçılar evlerini bulsun diye. İyi bakın arkadaşlar. Hapse gitmeden şurayı gösterip oradan gördükleri açı da bu. Size şurayı bir çekeyim. Oradan şu açıyı görüyorlar. Oradaki mahkum en son burayı görüyor bu şekilde. Wow! İşte San Marco Meydanı'nın hava kararmış hali. Her yer ışıl ışıl. Ayrı bir muazzam güzel olmuş. Biz burada Christmas Market de kurulur diye düşündük ama yok. Şeydeki de beğenmedik, Milano'dakini de beğenmedik açıkçası.
Evet. San Marco Meydanı'nın akşamki halini size göstermek istedik. Christmas döneminde olduğumuz için yine her yer ışıl ışıl. Ortada çok güzel bir çam ağacı kurmuşlar. Biz Christmas market de olur diye umut etmiştik ama Christmas market kurulmamış burada. Ama yine süslemeler, çok güzel dev bir yılbaşı ağacı. Hatta Christmas ağacı diyelim kurulmuş. Çok güzel. Işık oyunları çok güzel değil mi Gülüm? Evet, çok güzel bir ağaç kurulmuş. Ama çok da başka bir şey yok herhalde. Şimdi Milano'da da Christmas marketler kurulmuş ama çok sessizdi. Sadece oralara standlar kurmuşlar, bir şeyler satılıyor. Hani ben hem Londra'daki çok güzeldi. Ayrıyeten hani sosyal medyada da görüyorum diğer Noel marketler çok güzel. Noel pazarları. Milano'dakini o açıdan beğenmedik. Ama orası da ışıl ışıldı. Burada sadece ağaç var. Milano'da baya binalar çok daha güzel ışıklandırılmıştı. Bak bu saati son görüşünüz olacak. Dikkatli olun. Size saati son kez gösteren biz olalım. Bizim süremiz kısıtlı olduğu için biz günübirlik geldiğimiz için Murano'dalara gidemedik. Ama burada oradaki meşhur cam işçiliğinin örnekleri burada var. Gördüğünüz gibi. Bak şunda işi doktorların kullandığı. Veba zamanında Veba zamanı. doktorların kendilerini koruma amacıyla kullandıkları Maskeler. şu an Suso diye Venedik'in en meşhur dondurmacısı. Birkaç tane. söyle farklı olur. Ben, Gülüm sen şöyle yap, kocana bir şeyler söyle. Sen tamam mı? onu seç, Sen ben bunu böyle. söyleyeceğim. Şöyle bir göster. Sen hangisini istiyorsan onu göster. Kendi seçtiğini. Ben görmedim. Adı Susu olan işte. Adı aynı olan mağazaydı. Tamam. Ne olduğunu Suso'nun bilmiyorum. özelliği diyorsun. Ha Susu'nun Tamam. Space. Şöyle. Siz sıradasınız, bana alırsınız, tamam mı? Evet şimdi bu soğukta dondurma yiyeceğiz. Çok meşhurmuş. Hem hava soğuk, Şimdi hem Milano- akşam ve meşhur diye biz burada dondurma yiyeceğiz ve kuyruk bekliyoruz üstüne üstlük. Bir dondurma için 10 dakikadır kuyruk bekliyoruz. Bugün bayağı soğuk. Hadi bakalım. Yorumlarımızı yaparız. Evet Milano'da yediğim dondurmayı beğenmemiştim. Ama bu dondurma, Susso'daki dondurma, çikolata İtalyan mıydı öbürünün ismi? Öyle Evet. bir şeydi. Yani yanlış olabilir. Biz ismini yukarı yazar. O böyle daha sulu gibi kıvamsızdı. Bu çok harika. Bir de manet. Bunun ismi manet bu dondurmanın. Çok farklı. İçinde tuzlu fıstıklı bir sosu var. Çok değişik. Kıvamı da acayip güzel. Bunu tavsiye ederim. Arkadaşlar ben kendi dondurmamı beğendim. Ama eşiminkinden bir kaşık aldım. Fıstık yedim resmen ya. Keşke onunkini alsaydım.
Buna 7 veriyorum, ona 10 veriyorum. Yavuz seninki? Manet en güzeldi, sonra Suso'ya. Suso'yla Tiramisu'ya aynı puanı verdim. Suso'ya 9 verdim, Tiramisu'ya da 9 verdim, buna 10 verdim. Yine iyi ki akşamına da kalmışız. Dönebildiğimiz kadar geç dönmek istedim ben bilet alırken. Çünkü buranın da ışıklı halini böyle görmek çok güzel. Köprü de ışıl ışıl. Bu sefer bakın, hep en kötü bana denk geliyordu. Bu sefer en iyisi bana denk geldi. Dondurmanın en iyisi bende. Şu an Rialto Köprüsü'nün üstünde tıklım tıklım bütün insanlar Venedik'i izliyor. Fotoğraf çekiliyor. Çok güzel manzarası var. Dediğim gibi arkadaşlar, biz ne kadar güçlü kameralarla size bunu göstermeye çalışırsak çalışalım, gözün gördüğü, gözün aldığı zevki alamazsınız kameradan. O yüzden gelip görmenizi isteriz. Evet, Venedik, senden ayrılıyoruz. Vaporetto'ya bindik. Kalkış için bekliyoruz. Ve her güzel şeyin sonu olduğu gibi bunun da sonuna geldik. Ve biz ayrılıyoruz Venedik'ten. Elveda Venedik. Elveda deme, görüşmek üzere Venedik'te. Oo, senin niyetin bir daha gelmek, Ama anlaşıldı. Furkan gelmedi buraya. Furkan'la da geliriz. Bay bay Rialto. Rialto Köprüsü'nü bir de buradan çekiyoruz. Zeynep, sence bir gün için gelinir mi Venedik? Tabii ki gelinir, kesinlikle gelinir. Ya şöyle olsa belki, ama bence yetti bu kadar saat yani. Bir sürü adaya gidemedik. Bence 2 gün lazım. Adalara gitmek istersen tabii ki. Yoksa sadece San Marco için bir gün yeterli. Ama adalara gitmek istiyorsan kesinlikle bir gece konaklamalı gelmeli. Çünkü zaten o ada turu 4-5 saat sürüyormuş izlediğim kadarıyla. 2 adaya birden gidiyor. Maske Festivali'ni kesinlikle işim iyi söyledi. Şubat ayındaydı. Gününü yazacağız. Bence gezinizi o zamana denk getirin. O zaman biraz daha canlı olur herhalde ortalık. Daha güzel kareler çıkar. Bir de bugün pazartesi, hafta başı. Hafta sonu belki daha hareketli olabilir. Bu arada istersen bilet fiyatlarından da bahset. Evet, bu Vaporetto 9,5 euro. Tren istasyonunu oradan Venedik'e getiriyor sizi. 9,5 euro. Biz Milano'dan buraya geldik. Milano'dan Flixbux'la 5,90 euroya kişi başı 4,5 saat yolculuk ettik. Oradan indiğimiz Messer'den 1,5 euroya bu Vaporetto'ya bindiğimiz noktaya geldik. Bu Vaporetto zaten sizi Venedik'in içine getiriyor. Bu da 9,5 euro tutuyor. Bu Vaporetto çok kısa sürmesine rağmen 9,5 euro muazzam yüksek bir para. Bu arada San Marco
Lisesine girmek için çok uğraştık. Önceden bilet alamamıştık. Herhalde sistemler bozuk. Burada gişe sistemi yok. Özellikle bunu söyleyeyim. Gişe sistemi olmadığı için internetten almaya çalıştık. Devamlı hata verdi. Oğlumun kartından denedik, oğlumun mailine denedik, kendime denedik. Olmadı. Bilginiz olsun. Şeyi de söyle kapatmadan, o 2 euroluk herkesin bahsettiği gondollara binelim dedik. Tabii bizim için geç olmuştur, onu biraz sona bıraktık. O da dediler ki saat 9 ile 12 arası gündüz. Bir sonraki seyahat Furkan'la Prag. Prag'dayız. Görüşmek üzere.